6 Şubat'ta meselelerimizin çoğunu, özellikle camilerimiz, kiliselerimiz, havra, ondan sonraki kültürel yapılarımız, idari yapılarımız tamamen hasar aldı. Depremde deprem şehidi olan sanatçılarımız var. Önemli el sanatlarımız tabii ipekçilik olsun, mozaik olsun, taş işçiliği olsun, ahşap işçiliği olsun, yakma resim olsun. Yani her dalda sanatçılarımız var. Antakya merkez olarak, nokta olarak aldığımızda 3 dini, semavi dinin hala aktif olarak göründüğü, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların aynı semtte, aynı yerde yaşadığını, özellikle inanç merkezi dediğimiz Havra, kilise ve caminin duvarlarına hemen Havra karşıda ama kilise ve caminin duvarının bir olduğu yer. 6 Şubat 2023 depreminde İskenderun'da iki Rum Ortodoks kilisemiz ciddi hasar gördü. Şu anda içinde bulunduğumuz Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi gördüğünüz gibi ciddi bir tahribata maruz kaldı. Biz özellikle bayramlarımızda Müslüman kardeşlerimizin, Alevi kardeşlerimizin, Yahudi inançtaki kardeşlerimizin bizleri ziyaret ettiğini, bizim de onların bayramlarında onları ziyaret ettiğimiz, bayramlarını kutladığımız bir güzelliği yaşıyoruz. Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi hep birlikte bu badireyi atlatmaya çalışıyoruz. Buradaki kültür varlıkları bir dünya mirasıdır. Sadece kendi ülkemizin değil, dünyanın, düşünün ki 2000 yıl önceki bir Saint Pierre Kilisesi, bütün dünyanın veya Hristiyan aleminin bildiği bir kilise. Habibi Neccar Camii keza aynı şekilde 2000 yıllık bir tarihe sahip. Bunların hepsi dünya kültür mirasıdır. Antakya Doğu'nun kraliçesi denmiş geçmişte. Bunun da sebebi kraliçelik bilimi, üretkenliği, bereketi, barışı simgeliyor. Hatay'da dünyada var olan 23 uygarlığın 13'ü yaşamış. Doğal olarak bunların kültürleri, inançları, gelenek görenekleri mutfağa yansımış. 680 yemeğimiz şu an kitaplarda tescillenmiş durumda. 3000 yıllığı geçmişi olan bir sanattır mozaik sanatı. Ve yaklaşık 20 yıldır bu sanatın sayesinde ben hayatımı idame ettiriyorum. Maalesef 6 Şubat depremini çok kötü bir şekilde yaşadık. Bütün şehir olarak, hatta yaklaşık 11 şehir. Ama en büyük acısını Antakya, Hatay yani Antakya merkezi yaşadı. Yani bu yıkık haliyle bile o kadar çok mesajı var ki aslında Antakya'nın. Atalarımızdan kalan bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Zaten en büyük örneklerini de Arkeoloji Müzesi'nde görebilirsiniz. Aslında depremden sonra da hepimiz birer mozaik parçasıyız. Bu anlamda bu sanatta aslında birleşip kendimiz bir tablo oluşturuyoruz kendimize ve bu tabloyu dünyaya aktarmaya çalışmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim kurulu düzenlerimiz vardı, sanatımızı yaşatmak için atölyelerimiz vardı. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Aslında ayakta dururken de bir nebze iyileşiyoruz. Sanatın iyileştirici gücünü de hissediyoruz. Deprem psikolojisiyle bir yıldır doğru dürüst bir çalışma yapamıyorum. Yani dağılmışız dersem yeridir. Yani sanat toplumların bir aslında gelecek kuşaklara mektubudur. Milletler gelecek kuşaklara bir şeyler bırakmak istiyorlarsa sanatla bırakıyorlar. Camın ana vatanı Antakya. Camın ilk üretildiği yer, dünyadaki ilk üretim merkezi Antakya'dır. Cam benim baba mesleğim. Babamlar Antakya'da ilk cam fabrikasını kuran kişiler, babam, amcalarım. Geri dönüşümle elde edilen kavanozlar, şişeler hep Antakya'da yapılır ve Antakya'dan giderdi. Deprem bütün atölyelerimizi bitirdi. Benim cam atölyem yıkıldı. Şu an kültürel mirası çalışan arkadaşların hiçbirinin atölyesi yok maalesef. Depremden herkes etkilendi. Yani ev kalmadı, atölye kalmadı, çalışacak ortam kalmadı. Antakya'yı, Hatay'ı ve her yeri inşallah bu el sanatçıları, bu sizin gibi insanlarla ayağa kaldıracağız. Ve inşallah güzel şeyler olacak.
Bu ney milattan 5000 yıl önce Sümerler tarafından bulunan, keşfedilen bir enstrümandır. Dünyanın en iyi ney kamışları Samandağ'ında yetişmektedir. Biz geçen sene bir deprem yaşadık. Asrın felaketi denen bir depremi yaşadık. Bizi dinleyenlerden, sesimizi duyanlardan yardım etmelerini istiyoruz yani. Din diye bir kavram yoktu Antakya'da. Aile kavramı vardı. Tohum tanesi gibi Türkiye'nin her tarafına dağıldı. Bütün isteğimiz zaten bir an önce tekrar kendi topraklarımızda, kendi evlerimizde, kendi komşularımızla kuracağımız güzel sofralarda tekrar birleşebilmek.